Merhaba canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel yolculukta benimlesiniz diyorum. Şimdi hep birlikte fincanın verdiği mesajlara odaklanalım. Unutmayın, fal bir rehberlik ve eğlence amacı taşır. En doğru kararı her zaman siz verirsiniz. Niyetinizi alın, enerjinizi fincana bırakın ve bakalım bugün karşımıza hangi işaretler, hangi mesajlar çıkacak. Evet, fincanımıza başlıyorum. Oh. Öncelikli olarak şöyle bir incelemek istiyorum. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Burada sanki bir at kafasını andıran beyaz bir at bu. Boynuyla birlikte çıkmış, vücudu yok. Net ve beyaz bir şekilde çıkmış. At hız, güç, başarı ve sevindirici gelişmelerin sembolüdür. Özellikle beyaz olarak belirmesi ise temiz niyetleri, hayırlı haberleri ve önünüzde açılacak güzel yolları işaret eder. Bu beklediğiniz bir konu varsa bu konuda hareketlenme yaşayabilirsiniz. Geçmiş bir haber, önemli bir görüşme ya da sizi mutlu edecek bir gelişme kapınıza çok yakında olabilir. Aynı zamanda bu sembol hedeflerinize kararlılıkla ilerleyeceğinizi ve emeklerinizin karşılığını alacağınızı da gösteriyor. Onun için bu bana çok güzel bir enerji verdi diyoruz. Şimdi böyle geldiğimde canlarım, burada sanki çok iri yapılı, kilolu biri bu. Yani oldukça kilolu, göbekli, iki kolunu iki yana açmış bir figür gibi duruyor. Başının üst kısmında ise sanki akrobatik, sanki başının üstünde böyle bir şeyler taşıyor, kollarının üstünde falan. Böyle bir hareket yapıyormuş hissi verdi bana. Bu görüntü hayatında aynı anda birçok işi dengelemeye çalışan, dikkat çekmeyi seven ya da bulunduğu ortamda ön planda olan bir kişiyi anlattı. Kilolu silüet maddi konularla bağlantılı güçlü bir enerjiyi de, bereketi de simgelerken, akrobatik duruş ise beklenmedik bir gelişme, şaşırtıcı bir habere veya herkesi hayrete düşürecek bir olguya işaret ediyor. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da yakın çevrenizde etkisi büyük olacak biri olabilir. Önünüzdeki süreçte sizi şaşırtacak bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir olayın olumlu sonuçlanacağını görebilirsiniz. Buradaki enerji genel olarak hareketli, dikkat çekici ve hayırlı görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada dip kısmında sanki bir köpeği andırdı bana. Sıkıntılar daha çok kenarlara toplanmış. Ortasının aydınlık olması, üzerindeki yüklerin yavaş yavaş hafifleyeceğini ve ferahlama yaşayacağınızı işaret ediyor. Boynundan itibaren oldukça belirgin bembeyaz bir köpek silüeti görüyorum. Üstelik boynunda bir tasması da
seçiliyor ense kısmında. Kahve falında köpek sadakat, dostluk, güven ve sizi koruyan bir kişiyi temsil eder. Tasmalı olması ise kişinin düzenli bir hayatı olan, sorumluluk sahibi ve güven veren biri olabileceğini düşündürüyor bana. Yakın çevrenizde alacağınız bir destek, sıkıntılarınızı geride bıraktığınızda önemli bir rol oynayabilir. Bu sembol aynı zamanda güven duyacağınız bir dostla yapılacak önemli bir konuşmayı da, hayırlı gelişmeleri de aynı zamanda işaret ediyor canlarım. Şimdi bu taraflara geldiğimde ise şimdi burada 3 kişiyi görüyorum ben. Bu 3 kişinin ortasında bir süliyet var. Ortadaki 2 kişinin arasında kalmış gibi duruyor. Ancak bu kişinin enerjisi çok aydınlık. Bembeyaz ve temiz çıkmış. Bu da bana iyi niyetli, kalbi temiz ve kimseye kötülük düşünmeyen birini gösteriyor. 2 kişi arasında kalması ise bir seçim yapmak zorunda kalacağını ya da 2 farklı düşünce, 2 teklif veya 2 kişi arasında denge kurmaya çalışacağını işaret etti. Bu süreçte çevresinde farklı figürler belirmiş. Ancak fincandaki beyaz ve temiz enerji sonunda doğru kararı verebileceğini ve hayırlı olan yolu seçeceğini gösterdi bana. Şimdi burada sanki bana bir kuğuyu andırdı. Temiz bir kuğu bu. Çok net ve tertemiz bir kuğu. Yani zerafet, huzur, gönül ferahlığı ve hayırlı bir başlangıcın sembolü. Özellikle kuyruk kısmında uzanan yol bu kadar çok aydınlık ve temiz çıkması yolun önünüzde engellerin azalacağı bir sürece gideceğinizi gösteriyor. Yol enerjisi çok güçlü. Bu bir seyahat, taşınma, önemli bir görüşme ya da hayatınızda yeni bir kapının açılması gündeme gelebilir. Ancak yolun tam başlangıcında dikkat çeken bir kertenkele görüyorum. Bu bir sürüngen ama temkinli olunması gereken, yani ayakları da var çünkü. Temkinli olması gereken bir kişi ya da küçük ama dikkat gerektiren bir durumu anlattı bana. Çünkü ayakların belirgin olması bu konunun harekete geçmiş olduğunu ve etkisini göstermeye başladığını düşündürdü. Yine de fincandaki güçlü aydınlık enerjisi çok baskın çıkıyor burada. Yolun sonunda değil, başlangıcında duruyor çünkü. Dip kısmında. Yani küçük bir dikkat ve doğru bir adımla bu yolun önünüzde temiz bir şekilde açılacağını, sonunda ferahlık ve güzel haberler getireceğini düşünüyorum ben. Şimdi böyle tuttuğumda burada bir süliyet görüyorum ve bu süliyet başını öne eğmiş arkadaşlar. Koyu bir insan süliyeti bu. Öne eğmiş, derin düşüncelere dalmış gibi duruyor. Hemen altında da ilk önce gördüğümüz at başı sembolü yer alıyor. Bu görüntü bana uzun zamandır zihnini meşgul eden önemli bir konuya işaret ediyor. Kişi karar verme aşamasında olabilir ya da yaşadığı bazı olayların yükünü üzerinde taşıyor olabilir. Ancak altındaki at sembolü çok güzel bir destek veriyor. Çünkü at hareketi, başarıyı ve hayırlı haberleri temsil ediyor. Yani bu kişinin taşıdığı sıkıntılar ve düşünceler uzun sürmeyecek. Yakın zamanda gelecek bir haber, atılacak bir adım ya da başlayacak yeni bir süreç bu ağır enerjinin dağılmasına vesile olacak gibi görünüyor. Sabır gösterdiğinde önünüzdeki yolun açılacağını ve ferahlığın yaklaştığını söyleyebilirim canlarım. Burada fincanımızın geneli gayet güzel çıktı bana göre.
Sanki burada aynı zamanda bir kapı mevcut. Bakın. Ve bu kapının başında da bir kişi, bir silüet, bir insan figürü gibi duruyor. Bakın hemen şu kapıdan içeri girecek ya da girmiş. Tamamen başında arkadaşlar. Bu görüntü yeni bir başlangıç ve açılacak önemli bir fırsatın habercisi olarak yorumlayacağım. Kapının önünde bekleyen bu kişi uzun zamandır beklediği bir gelişmenin eşiğinde iş, eğitim, taşınma ya da özel hayatla ilgili yeni bir kapının aralanacağı bir döneme giriyor. Sanki sadece küçük bir adım atması gerekiyor ve ardından güzel gelişmeler peş peşe gelecek. Fincandaki enerji oldukça olumlu. Bu kapı kısmet kapısı olarak da söyleyebilirim. Önünüze açılacak fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken hayırlı ve aydınlık bir sürece işaret ediyor canlarım. Şimdi fincanınızın tamamladıktan sonra tabağımıza geldiğimizde şöyle bir tabağımızı da işte burada kuruyor ve bunu bu şekilde ilerletmemiz zaman alıyor arkadaşlar. Birazcık daha. Şimdi burada iki kişi görüyorum ve bu iki kişinin hemen ortasında bir kalp duruyor. Bu iki kişi karşılıklı konuşuyorlar ve başlarının üzerinde bu kalp. Arkadaşlar aydınlık güzel bir aydınlığın içinde bu kalp. Aralarında önemli bir konuşma gerçekleşiyor. Tam başlarının üzerinde ise çok belirgin bir kalp var. Bu görüntü duygusal anlamda güzel bir iletişimi ve kalpten kalbe kurulacak bir bağı simgeliyor. Arası açık olan kişiler için bir barışma konuşması olabilir. Birbirini seven iki kişi için ise ilişkinin güçlenmesi veya duyguların açıkça ifade edilmesi gündeme gelir. Kalbin başlarının üzerinde olması bu konuşmanın sevgi, anlayış ve samimiyetle yapılacağını gösteriyor. Kırgınlıklar varsa tatlıya bağlanacak. Beklenen bir itiraf ya da güzel bir haber de görünüyor. Genel olarak bu sembol gönül işlerinde hayırlı ve sıcak gelişmeleri işaret ediyor. Şimdi aynı zamanda burada bir tavus kuşu gözüme çarpıyor ama tavus kuşunun kuyruğu kapalı. Şöyle haneye doğru dönük, çok güzel bir silüettir tavus kuşu aynı zamanda. Şöyle haneye doğru dönük ama kuyruğu kapalı bir şekilde. Tavus kuşu güzelliği, itibarı, bolluğu ve dikkat çeken enerjileri temsil eder. Kuyruğunun kapalı olması ise bu güzelliklerin ve fırsatların henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığını gösteriyor. Sanki zamanı gelince açılacak bir kısmet, ortaya çıkacak bir başarıyı ya da kendini gösterecek güzel bir gelişme var diyorum ben burada. Şu an biraz sabır isteyen bir süreçten geçiyor sadece. Her şey olgunlaştığında bu enerji çok daha güçlü bir şekilde kendini gösterecek. Aynı zamanda bu sembol nazara karşı da dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor bana. Genel enerjisi oldukça olumlu, geçken ama hayırlı sonuçlanacak bir kısmet veya değerinizin daha fazla anlaşılacağı bir dönemi arkadaşlar işaret ediyor. Şimdi buradaysa arkadaşlar bir yılan görüyorsunuz, kıvrılmış, ay şeklini almış. Ay gibi duruyor ama aslında ay şeklini almış bir yılan bu. Bu da hanenin dışında bir yılan. İlk bakışta dediğim gibi
kıskançlık, gizli niyetler ya da temkinli olunması gereken bir kişiyi temsil ediyor. Ancak burada hilal şeklinde çıkması bu durumun üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacağını ve sezgileriniz sayesinde doğruyu yanlıştan ayırabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi yine buraya bir odaklanma yaptığımda şurada bir bana bir şekil bu bir yaratık sanki. Yani hanenin içinde ama arkadaşlar. Hanenin içinde bir yaratık. Yani bu ilk bakışta tam seçilemeyen bana bir yaratığı anlattı. Genellikle belirsizliği, anlaşılmamış bir durum ya da gizemli gelişmeleri temsil ediyor. Hanenin içinde çıkması ise bu konunun aile ortamı, ev düzeni ya da çok yakın çevrenizle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Şu an tam olarak netleşmemiş bir mesele zamanla açığa çıkacak gibi duruyor. İlk etapta kafa karıştıran bir durum doğru zamanda gerçek yüzünü gösterecek. Bu sembolü olumsuzluktan çok dikkat edilmesi gereken bir işaret olarak görüyorum. Acele karar vermeden, olayları biraz daha gözlemlemeden, sezgilerinize güvenerek bu süreçte sizin için daha hayırlı olacak. Hanenin genel enerjisi aydınlık olduğu için bu belirsizliğin de zamanla yerini netlik ve ferahlığa bırakacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi sanki şurada şu beyaz bir sanki beyaz bir pelerini var üzerinde. Yine bir süliyet bu. Üzerinde beyaz pelerini var ama bu yine hane içinde çıkmış arkadaşlar. Hane içinde gözüküyor çünkü. Bu kişinin üzerindeki beyaz pelerin yani korunmayı, temiz niyetleri, manevi desteği ve hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Hanenin içinde çıkması ise bu güzel enerjinin doğrudan evinize ve aile hayatınıza yansıyacağını gösteriyor. Ev içinde sevindirici bir haber, huzuru artıracak bir gelişme ya da uzun zamandır beklenen bir ferahlık yaşanabilir. Bu süliyet aynı zamanda çevresine güven veren, iyi niyetli ve destekleyici bir kişiliği de temsil ediyor. Genel olarak fincandaki enerji oldukça güzeldi. Aynı enerjiyi ben bu tabakta da hissettim. Olumlu, hanenizi koruyan, sıkıntıları hafifleten ve bereketi arttıran güzel bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim burada. Bu arada niyetiniz de aktı gitti farkındaysanız. Şimdi burada büyük bir salıncak görüyorum arkadaşlar. Bu salıncağın üzerinde bakın burada çok büyük bir salıncak bu. Bu salıncağın üzerinde de 2 kişi mevcut. Bu 2 kişiyi taşıyacak bir güçte bir salıncak. Hayatın iniş çıkışlarını, değişimi, hareketli bir dönemi simgeliyor. Üzerindeki 2 kişi olması salıncağın. Hareket eden, birlikte hareket eden, kaderi 2 noktada kesişen 2 insanı temsil ediyor. Bu kişiler eş, sevgili, dost ya da ortak olabilir arkadaşlar. Siz kendinize göre alacaksınız onu. Salıncağın güçlü ve sağlam görünmesi, yani büyük bir salıncak bu. Aralarındaki bağın kolay kolay sarsılmayacağını gösteriyor. Birlikte bazı iniş çıkışlar yaşansa bile sonunda dengeyi bulacakları, birbirlerine destek olacakları bir süreç görünüyor. Eğer hayatınızda önemli biri varsa bu sembol ilişkinin güçlenmesine ve birlikte güzel anlar biriktireceğinizi işaret ediyor. Genel enerji oldukça hayırlı ve umut verici görünüyor arkadaşlar. Tabağımızda bu kadardı. Umarım uyumlanmışsınızdır diyorum arkadaşlarım.
Evet, şimdi tabağımızdaki ve fincanımızdaki tüm sembolleri birlikte yorumladık. Falınızın sonuna geldik. Umarım aldığınız mesajlar gönlünüze dokunmuş, sizlere umut ve farkındalık katmıştır. Unutmayın, fal yalnızca bir rehberlik ve eğlence yorumu. En doğru kararları her zaman siz veriyorsunuz. Rabbim yolunuzu açık, kısmetinizi bol, hanenizi huzurlu ve gönlünüzü ferah etsin diyorum. Bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü her gün burada, her akşam bir fal bakıyorum. Eğer beğendiyseniz bu faldan haberdar olmak adına bildirim zilini açabilirsiniz. Yorumlarda fincanda ilk dikkatinizi çeken sembolü de siz de bir iz bırakan mesajı benimle paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki fal yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Dostlarım, hoşça kalın.